Tamamdır. Evet sevgili seyircilerim, Oktay Usta bugün sizler için çok güzel bir muffin kek hazırlayacağım. Üzeri çikolatalı ve pıtırcık şekerli, görseli de güzel, tadı da çok güzel olacak. Mikserimizi fişe takmadan tellerini takıyoruz. Ondan sonra fişe takıyoruz ki güvenlik açısından çok önemli. Allah korusun bir tehlike arz etmesin diye söylüyorum. Efendim 3 tane yumurta oda sıcaklığında. Buzdolabından 1 saat önce çıkartınız sevgili seyircilerim. Evet, burada 1 çay bardağı ayçiçek yağı 125 mililitre çay bardağı ile 1 çay bardağı 100 mililitrelik bardak ile toz badem ya da toz fındık, her ikisi de olur. 1 bardak süt, 1 su bardağı toz şeker, 6 çorba kaşığı tepeleme un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Burası kek için malzemelerimiz. Üzerini süsleme bölümüne geldiğimizde bahsetmiş olduğum renkli şekerler ve sütlü çikolata benmari usulüyle eriyecek. Şurada efendim sevgili seyircilerim bu şekilde alüminyum kaplar aldım. Ya da bunların böyle fırın kabında da takım halinde olan da oluyor. Ama içine mutlaka bir pişirme kağıt, muffin kağıdı yerleştirmemiz gerekiyor. Yerleştirmezsek yapışır. Ondan dolayı böyle ayırabiliyoruz bu şekliyle sevgili seyircilerim. Önce yumurtayı kırıyorum. Şekerle birlikte 3 dakika mikserin en yüksek devirinde köpürtüyor ve Oktay Usta tarife başlıyor efendim. Üç dakikalık süremiz doldu. Bakın şöyle kıvamını görüyoruz. Damlıyor, beyazlamış ve kabarmış oluyor kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen burada artık gürültü çıkmayacak. Çırpma teliyle devam edeceğim. Neler geliyor? Bakın kıvam bu şekliyle. Çırpma telinde daha iyi görüyoruz. Oda sıcaklığındaki yumurta çok önemlidir. Performansını iyi artırır. Sevgili seyirciler, sıvılar geliyor. 200 mililitrelik bardak ile soğuk süt 1 bardak veriyorum. Döktükten hemen sonra 125 mililitrelik de ayçiçek yağı veriyorum buranın içine. Sıvı yağ, süt birlikte karışıyor. Son damlasına kadar alalım yağın. Güzel. Önce bunlar karıştıktan sonra buranın üzerine 1 çay bardağı toz badem veya fındık. Hangisi varsa. Oktay Usta biz bunu nasıl toz haline getireceğiz derseniz aktarlardan alabilirsiniz, marketlerde satılıyor veya parçalayıcıdan geçirip böyle küçültmüş oluyoruz. Buradaki amacımız yavrularımıza veya ikram ettiklerimize güzel böyle damakta unutulmaz bir tat oluşan kek ikram edelim istiyoruz. Evet, burası da hazır. Şimdi son 3 ürün kaldı. 6 çorba kaşığı un geliyor, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu aldıktan sonra hemen eliyorum. Hem performansı güzel oluyor, hem içindeki topakçıkları erimiş oluyor. Sevgili seyircilerim, vanilya, kabartma tozu, un üçlüsünü de aldım. Şimdi hemen karıştıracağım. Ondan sonra da kıvamını şimdi sizlerle paylaşayım. Sevgili seyircilerim, çok katı olmayacak. Kıvamı böyle yumuşacık kıvamda bir kek olup şöyle ısırıldığında dişlerin gömüldüğü bir kek olmasını istiyorum. Çünkü sevgili seyirciler, kıvamını şimdi sizlerle paylaşacağım hemen. Güzel un, vanilya, kabartma tozu hepsini karıştırdım. Şuradan bir kaşık alayım. Evet, kıvamının güzelliğini paylaşıyorum. Ve bu güzel kıvamdaki kekimizi şimdi kalıplarına doldurup sonra da fırın yolculuğu olacak. Efendim şu anda cupcake'lerimiz fırına gitmeye hazır hale geldi. Toplam 12 tane çıktı. Kıymetli seyircilerim, içi bademli, çok güzel, böyle üzeri birazdan çikolata ve şekerlerle de süslenecek.
fırına gidiyor, 175 derecelik ısıtılmış fırında. Ortalama 20 dakika 25 dakika arasında pişer ama tam süreyi fırından çıktıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Fırınımız sıcak. Fırının orta katın bir altına gönderiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İyi yolculuklar canım. Yavrular seni bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. O sırada çikolata eritiyorum. Sevgili seyircilerim, fırından muffin keklerimiz çıkıyor. Hemen kapağını açıyorum. 175 derecelik ısıtılmış fırının orta katın bir altında piştiler. Subhanallah, şu güzelliğe bakın. Kıymetli seyircilerim, çok güzel olmuşlar. Yavrularımız çok severler. Evet, 20 dakika pişti. 175 derece alt üst ayar bölümünde. Benmari usulüyle çikolatamız eridi, hazır hale geldi. Şimdi burayı böyle bir 5-10 dakika bekleteceğiz. 10 dakika kadar beklesin. Kekler bir kendine gelsin. Ondan sonra çikolataya batıracağım. Renkli şekerlerle süsleyip buyurun yavrular sofraya diyeceğiz. Sevgili seyircilerim, şu anda kekimizin ilk sıcaklığı çıktı. Hemen nasıl ayırdığımızı da paylaşayım sizlerle. Şöyle ters çeviriyorum. Bakın oradaki kağıdı kalıyor. Bu kağıdı bu şekilde kalacak. Şimdi çok bombeli bir kek olmadığı sebebi az un olduğundan dolayı. Ununu bir kaşık daha fazla koyarsak daha yüksek bir kek olur. Ama bu defa da yumuşacık, böyle dişler gömülen bir kek olmaz. Ondan dolayı çok fazla un koymak istemedim. Şöyle getiriyorum. Çikolataya batırıyorum, benmari usulü eritilmiş çikolataya ve ters çeviriyorum. Bakın şöyle geliyor. Her yerini çikolata kaplamış oluyor sevgili seyircilerim. Hemen şöyle getir, çevir, üzerinde döndür. 150 gram eritilmiş çikolata kullandım burada ölçümüzde. Şimdi hiç bekletmeden hemen buraların üzerine şekerlerimizden serpiyoruz. Çocuklarımız çok severler. Yavrularımızın doğum gününde, özel zamanlarda beslenmelerine de koyabilirsiniz. Böyle bir kap içinde koyarsanız çikolatası sağa sola sürülmemiş de olur. Çok güzel oldu. Ben şimdi tamamına aynı işlemi yapıyorum. Sonra da keklerimizin genel sunum halini paylaşacağım sizlerle. Çok güzel oldular. Çocuklar asla buna hayır diyemezler. Güzel de bir sunum oldu. Kıymetli seyircilerim. Evet, Oktay Usta'dan sizler için özel doğum günleri, güzel zamanlar için hazırlanmış bir tarif serisi daha oldu inşallah. Umarım faydalı olmuşumdur. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Sevgili seyircilerim, mutfakta başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.